Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz bandana modelinin yapımını paylaşacağım. Şöyle bandanamıza bir göz atalım. Bakın önünde böyle iç içe geçmiş şekilde gayet şık bir model. Bu kısımlarında popcorn modelini uyguladım. Böyle fıstık popcorn modeli uyguladım. Yumuşacık, gayet güzel oldu. Daha önce bu modelimizin hırkasını paylaşmıştım. Yine ona takım olarak hazırlıyorum. Şöyle göstereyim hırkasını sizlere. Bakın bu şekilde hırkasını hazırlamıştım. Bunun linkini de yine ekliyorum. Bu bandananın altına buna takım olarak hazırlayacağım. Sizlerle de paylaşmak istedim hazırlarken. Şimdi malzemelerim Baby One ip kullanacağım. Kartopu Baby One ip kullanacağım ama istediğiniz bebe yünüyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Tığ olarak da 6 numara 3,5 milimlik bir tığ kullanıyorum. Şöyle gözüküyor mu? Evet. 6 numara 3,5 milimlik bir tığ kullanacağım. Şimdi zincir çekerek başlayacağız. Kaç zincir çekmem gerekiyor? Şöyle söyleyeyim. Şimdi siz kimin kafasına göre yapacaksanız, kime yapacaksanız kafa ölçüsünü almanız gerekiyor. Ben şöyle size aylara göre ölçüm tablosu vereyim. Bakın şöyle. İsterseniz bir ekran resmi alın arkadaşlar. Şimdi 6-12 aylık olarak hazırlayacağım ben. Yani 1 yaşına kadar taksın istiyorum. 1 yaşına kadar taksın istiyorum. 47 santim gibi bir zincir çekeceğim. Şimdi şöyle bir daha tutayım. Evet. Siz de o şekilde hazırlayabilirsiniz. Santimlerine göre zincirimizi çekerek başlayalım. Şimdi 47-48 santimlik bir zincir çekeceğiz arkadaşlar. Zincirlerimizi de çok sıkı çekmeyin. Zincirlerinizi çok sıkı çekmeyin. Bakın çekerken şöyle birazcık uzatarak zincirlerimizi çekersek çekiştirdiğimizde esner. Çok sıkı çekersek eğer esnemez. Kafaya girerken de birazcık zorlanırız. Şimdi, zincir sayısı vermiyorum. Çünkü ben de saymıyorum arkadaşlar. Şöyle uzunca çekeceğim. Sonrasında da metremle ölçeceğim. 48 santim olana kadar ben yapacağım. Siz orada ekran resmi almıştınız. Yaş grubuna göre bakın. Baş çevresi olan yer kaç santimse o kadar uzunlukta zincirimizi çekip hazırlayalım. Evet, benim zincirim hazır. Çok fazla esnetmiyorum çünkü zaten çok açılan bir model olmadığı için zincirimi çok esnetmeden ölçeceğim. Şimdi şöyle bakıyorum. Şuradan ölçüyorum. 50 santim olmuş benimkisi. Böyle birkaç tanesini sökeceğim arkadaşlar. Birazını. Evet. Şimdi öreceğim. Üzerine sık iğneler yapacağız. Şöyle birinciye sık iğne yaparak bütün zincirlerimizin üzerine sık iğne yapıyoruz. Elinizi çok sıkı tutmayın. Eğer eliniz sıkıysa tığ numaranızı yarım santim daha büyütebilirsiniz. Her bir ilmeğime bu şekilde sık iğneler yaparak ilerliyorum arkadaşlar. Şimdi bütün zincirimi sık iğne ile yaparak devam edelim. Birinci sıramı sık iğne olarak tamamladım. Şimdi ikinci sırayı da sık iğne olarak gideceğim. Bir tane zincir çektim. Şöyle dibine, bakın dip kısmına bir tane sık iğne yapıyorum. Ve devam ediyorum. Bu sırayı da yine sık iğne olarak ilerleyeceğiz. Herhangi bir artırma, eksiltmemiz yok. Her bir sık iğnemize birer kere sık iğne yaparak ilerliyorum arkadaşlar. Modelimizi diş ikin içinde yapabiliriz. Kendimize yaparız, yapıp hediye edebiliriz. Çocuklar için istediğiniz boyutlarda çalışabilirsiniz. Böyle 2-3 renkli olarak da çalışabilirsiniz arkadaşlar.
Bu örnek kısımlarını bir sırasını farklı bir sırasını farklı yapabilirsiniz. Ebruli iplerden örebilirsiniz. Ortaya çok farklı güzel modeller çıkacaktır eminim. Ben dediğim gibi hırkama takım olarak hazırlayacağım. Evet, şimdi sıra sonuna kadar sık iğnelerle ilerleyelim. İkinci sıramı da sık iğne olarak hazırladım. Şimdi döndürüyorum. Evet, şimdi bir üst sırayla devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda ön yüzündeyim. Ön yüzünde olup olmadığımı anlamak için de bakın şu ilk sık iğne sırasına bakıyorsunuz. Bu ilk sık iğne sırası düzse düz kısımdayız. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Dibine, bakın hemen dip noktasına trabzanımı yapıyorum. Bir zincir, ipimi doluyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye, bakın bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Bir, iki, aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum. Şöyle göstereyim. Aynı yere 3 tane trabzan yaptım. Tığımı çıkarıyorum ilmeğimden. Şimdi şu 1, 2, 3. Yani ilk trabzanımın, şu ilk trabzanımın tepe noktasına, bakın tepe noktası dediğim yer şu kısım. Kesinlikle boşluk değil. Şu kısım. Şöyle bakın burası. Buradan tığımı takıyorum. Bu ilmeğimi de alıyorum. İçinden çıkarıyorum. Bir tane zincirle sabitliyorum. Bir tane de ara boşluk için çekiyorum. İpimi doladım. Bir tane atlıyorum. İkinci ilmeğime 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi uzattım, çıkardım. Bakın yine ilk baştaki trabzanıma hemen tepe noktası, şöyle göstereyim, bakın tepe noktası, bakın boşluk değil, şu kısım şurası. Buradan tığımı iç kısmı arka kısma doğru ittiriyorum. İlmeğimin içinden girdim, küçülttüm ilmeğimi ve içerisinden çıkarıyorum. Bir tane sabitleme zinciri, bir tane de ara boşluk. İpimi doluyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Tığımı çıkardım. Şöyle daha yakına geldim. Bakın şu ilk trabzanımızın tepe noktasına şöyle şu kısım takıyorum tığımı. İlmeğimi alıyorum. İçinden çıkarıyorum. Bir tane sabitleme zinciri, bir tane de arası için. Şimdi bir tane atlıyorum. İkinciye yine 3 tane trabzan yapıyorum. 3. İlmeğimi uzatıyorum. İlk yapmış olduğumuz trabzanımızın tepe noktasından arka kısma doğru tığımı ittiriyorum. İlmeğimi alıyorum. Küçültüyorum ve çekiyorum. Bir tane zincir, bir tane de arası için. Bir tane atlıyorum. İkinciye 3 tane zincir çekiyorum. Yine bakın ilk baştaki zincirimin hemen tepe noktasından ilmeğimi alıyorum. Bir tane zincir çektim. Bir tane daha çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2,
3. 1 2 3. İlk baştakinden takıyorum. İlmeğimi alıyorum ve içinden çıkarıyorum. Sanırım anlaşıldı arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyeceğiz sıra sonuna kadar. Şimdi videoyu daha fazla uzatmamak için hızlı geçiş yapıyorum. Buraya kadar şöyle göstereyim. Bakın. Bu şekilde. Evet, sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıra sonunda bir iki tane kaldı arkadaşlar. Bu iki taneyi atlıyorum. Sondakine bir tane zincir çektim burada. İki tane çekmişim, onu indiriyorum. Bir tane çektim. Ve en sondakiyle şöyle birazcık sıkıştırarak birleştirdim. İpime doluyorum. Bir zincir çektim. Şimdi arka sırayı sık iğne ile ilerleyeceğiz. Bir zincir çektim. Dibine bakın, şu dip noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. Şuradaki boşluğa da bir tane sık iğne yapıyorum. Fıstığa şu kısmına bakın, şuraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şuradaki boşluğa da yine sık iğne. Fıstık kısmına sık iğne. Boşluğa sık iğne. Fıstığa sık iğne. Boşluk sık iğne. Bakın fıstığa da yine sık iğne. Bir tane fıstıktan, bir tane de boşluktan sık iğne alarak ilerliyorum. Bakın zaten fıstık elinizde görürsünüz, şu kısımda kendini belli ediyor zaten burada. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğne ile devam edeceğiz. Bir sıra popcorn sıramız var. Bir sırada sık iğne sıramız var. Şimdi sıra sonuna kadar gidelim. Sıra sonuna kadar ilerledim. Bakın bu şekilde. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir ve dibine trabzanımızı yapıyoruz. Bakın şuraya trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum yine. Bir tane atlıyorum. İkinciye popcornumuzu yapacağız. 3 tane trabzan yapıyorum buraya. Bakın ilk trabzanımızın şöyle tepe noktasından atıyorum. İlmeğimi aldım. İçinden çıkardım. Bir tane sabitlemek için, bir tane de arası için çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkincinin tepe noktasına 3 tane trabzan yapıyorum. İlk trabzanıma döndüm. İlk trabzanımın hemen başına takıyorum. İlmeğimi küçülttüm. İçinden çıkarıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 ilmeğimi uzattım. İlk trabzanımızın tepe noktasına atıyorum. İlmeğimi aldım. İçinden çıktım. 2 zincir. Bir tane atlıyorum. İkinciye 3 tane trabzan. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sıra popcorn sıramız. Bir sırada sık iğne sıramız olacak şekilde ilerliyorum. Toplamda 4 sıra bu popcorn sırasından yaptım ben. Daha geniş isterseniz daha geniş, daha dar olsun isterseniz de 3 sıra yapabilirsiniz. Şimdi isterseniz tamamlayalım. Şöyle göstereyim. Evet, şimdi isterseniz 1 2 3 4 sıramızı tamamlayalım, sonra devam edelim. Evet, ben 4 sıramı yaptım. 1 2 3 ve 4 sıra fıstık sırasını yaptım. En son sık iğne sırasında gittim.
Şimdi bir sıra daha sık iğne yapacağız arkadaşlar. Kaldığımız yerden ipimi takıyorum, tığıma. Evet. Şimdi bunun üzerine bir sıra daha sık iğne gideceğiz. Bir zincir çekiyorum. Dibine trabzan, sık iğne yapıyorum. Ve her bir ilmeğime birer kere batarak sık iğne gidiyorum. Başta 2 sıra sık iğne yapmıştık. Sonda da 2 sıra sık iğnemiz olacak. Daha geniş isterseniz eğer daha geniş de yapabilirsiniz arkadaşlar. Söylemiştim daha önce. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet, tamamladım. Şimdi burada ipimizi uzunca kesmemiz gerekiyor. Çünkü bu iple biz dikiş yapacağız. Şöyle uzunca kestim. İpimizi çıkarıyoruz. Evet, şimdi seriyorum bu şekilde. Düz kısmı bize bakacak şekilde serdik arkadaşlar. Düz kısmını nasıl anlayacağız? Şu ilk birinci sıradaki sık iğne sıramıza bakacağız. Düz olan kısım bu tarafı bu şekilde sermiş oluyoruz. Daha sonrasında bu iki ucu şöyle ortada birleştiriyorum. Bu şekilde ortada birleştiriyorum. Ve bunu bu şekilde katlıyorum. Bakın ikiye katlıyorum. Şöyle ikiye katlıyorum. Bunu da burada şu şekilde ikiye katlıyorum. İki ucu eşit olacak. Evet. Şimdi iki ucu bu şekilde eşit olacak ve birbirine bakacaklar. Açıyorum birazcık bunu. Bakın şu dış taraftaki dışta kalacak şekilde, içte kalacak şekilde. Burayı da açıyorum şöyle. Şu dıştakini, şunu, burayı şöyle içine yerleştiriyorum. Burayı da şu şekilde yerleştirdim. Bu taraftakini, soldakini de sağdakinin içine yerleştirdim. Soldakinin kanadını da buraya yerleştirdim. Bakın tekrar gösteriyorum. Çıkarıyorum. Şimdi bunu açıyorum. Bunu da şöyle hafif açıyorum. Şuradaki sağ elimdekinin dış kenarını içine yerleştiriyorum. Soldakinin. Bakın. Ve şurayı da şöyle olacak şekilde, bakın burasında şu uç kısmında olacak şekilde yerleştirdim. Soldakini bunun içine yerleştiriyorum ve bunu da dışına yerleştiriyorum. Bu şekilde. Şimdi 4 tane 1, 2, 3 ve 4. 4 katımız bu şekilde olacak. Şimdi iğnemizi alıyoruz. 4 katın da içinden geçecek şekilde, son ilmeklerinden geçecek şekilde iğnemi bu şekilde içinden geçtim. Dikiş yapıyoruz şu anda. Tekrar bakın son ilmeklerden 4 katında içinden geçecek. Kontrol edin mutlaka. Aynı yerden tekrar yapıyorum sağlam olsun diye. Evet. Şimdi bakın birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat ve dördüncü kat. Bu çok önemli. Bütün katlardan almanız çok önemli arkadaşlar. Her birinin son ilmeğinden alarak sona doğru geliyorum. Tekrar geri döndüm. Aynı yerlerden tekrar iğneliyorum. Tamamdır. Şimdi bunu da şöyle içte yürüteceğim. Şuradaki ilmeklerden yürütüyorum.
iğnemle, yani kaybedeceğim. Evet, tamamdır. Şimdi kesiyorum. Daha sonra temizlersiniz siz iplerinizi. Şimdi döndürüyoruz. Şöyle göstereyim, düzeltmelerimizi yapalım. Ve evet. Bakın bu şekilde hazır. Bandanamızı böylelikle tamamlamış olduk. Tam ortaya getiriyorum. Şu ipimi de şuradan keseyim. Evet. Siz iplerinizi iç kısımda düzenlersiniz arkadaşlar. Kaybedersiniz yani. Evet, bu şekilde. Diğerini de alayım. Bakın 2 tane. Bu yaptığım bundan daha büyük oldu. Bu daha küçük oldu. Bunu daha büyük yapmak istemiştim ben. Bunu daha küçük yaptım. Bu şekilde bandanamızı da hazırlamış olduk. Gerçekten saçta, kafada çok güzel duruyor. Kesinlikle yapmanızı öneririm. Ve oldukça da kolay, gördüğünüz gibi hemen bir saatte yapabileceğiniz bir model oldu. Böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Umarım hepiniz kolaylıkla yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarla da destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Yorumlar bizim için çok önemli. Yapacak olan herkesin ellerine sağlık şimdiden. Hepinize kolay gelsin, sağlıklı günler dilerim.